Arkadaşlar Tamanya YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Dün sizlerle bu patiğimin yapımını paylaşmıştım. Sadece taban kısmı kalmıştı. Tabanını böyle ayrı bir videoda paylaşmak istedim ki sadece taban soran arkadaşlarım çok oluyor. Hani daha rahat olur bakmak isteyen arkadaşlarım için diye düşündüm. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bakın bunda herhangi bir buradan başlayıp saymamıza falan gerek yok. Zaten patiğimizin orta noktası bakın şu yeşil çizginin olduğu yer. Yani şurası oluyor arkadaşlar. Şuradan itibaren bu tarafa doğru 5 tane sayıyorum. 5 de sola doğru sayacağız. Toplam 10 ilmek çıkaracağım ben. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. 5. burası. Evet. Nasıl ekliyorum ipimi? Bakın ilk 2 ilmeğime geçirdim. Ardından arkasından sıkı bir şekilde bağlıyorum. Ki böyle hani çözülme riski olmuyor. İlk başta düğüm atıp da yaptığınızda bazen çünkü zamanla kullanıldıkça gevşeyip çıkabilir diye düşünüyorum ben. Böyle işte bir sıkıntı olmadı. Şu ana kadar hep böyle yaptım. Evet bakın bu şekilde. 3 kez bağladım. Hiçbir şey de olmaz. Şöyle de arasından da yok edelim. Bakın 3, 4, şöyle 5 oldu bakın. Tam şu yeşilin bakın sağ tarafından itibaren bu tarafa doğru 5. 5 de bu tarafa doğru geleceğiz. 6, 7, 8, 9, 10. Yanlış saymayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 10 tane ilmek çıkardım. Patiğimin tam orta noktasından. Şimdi nasıl yapıyoruz? Daha önce biliyorsunuz birçok patik yaptık. Birçok tunus patik paylaştım ben sizlerle. Dediğim gibi daha önce de ben çok seviyorum tunus patikleri. Hem muntazam oluyor, hem çok düzgün duruyor, hem de örgü dokusu böyle daha kalın ve daha dayanıklı bir örgü oluyor. O yüzden çok seviyorum ben. Üzerine de böyle renkler girince çok şık oluyor. Ee, Şimdi nasıl yapıyoruz? Buraya kadar tamam. Daha sonra şu sol taraftan hemen yanındakinden bir ilmek çıkardım. Bakın son yani 10. ilmeğimin içerisinden onu geçirdim. Daha sonrasında ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer olmak üzere başa kadar çekerek geliyorum. Bu şekilde başa kadar geldim. İlmeğimi bıraktım. Hemen bakın buradan başlamıştım. Bir üstündeki yuvadan bu ilmeğimi geçirdim. Tekrar şuradan başlıyorum. Eğer ki şuradan başlarsak artırma yapmış oluruz bu yandan. Çünkü 10. ilmek burası. Hep 10 olmasına dikkat edelim. Evet bakın şimdi bu 10. ilmeğimi örmedim. 2, 4, 6, 8 ve şununla 10. Şimdi 10. ilmeğime şişimi geçirdim. Bir üst yuvaya batıyorum. Bakın hemen tekrar şöyle bir çıkarıp göstereyim. Bakın burası son battığım yuva. Bir üstündeki yuva burası. Buraya batıyorum ve 10. ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakın tığımda yine şişimin üzerinde 10 tane ilmeğim var. İlmek sayılarımızın herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmamamız gerekiyor farkında olmadan. Buna dikkat edelim. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Bu şekilde bir sağdan bir soldan ekleyerek bu 10 ilmeği öreceğiz arkadaşlar. Biraz yapalım. Bu şekilde. Şimdi başa geldim. Şuradan en baştaki ilmeğimi geçirdim. Bakın buradan başlamıyorum. Eğer bunu alırsam şu yani şunun üzerindekini alırsam artırma yapmış olurum. İlmek sayım 11'e çıkar. Çünkü bu buna delalet ediyor. Yani buna işaret ediyor. Bu 10. ilmek ya da birinci diyelim. En baştaki ilmeğim bu oluyor zaten. İkinci ilmek bu oluyor. Onu şöyle de göstereceğim. Bu son ilmeğim. Şuradan geçirdim. Bu şekilde. Bakın buradan zaten çizgisi belli oluyor. Herhangi bir artırma yaparsanız ya da eksiltme farkında olmadan hani yaparsanız şu kameram netleşmedi. Evet. Yaparsanız zaten hemen bakın çizgilerden belli olacaktır. Bu şekilde. Şimdi tekrar devam ediyorum. İlk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek normal tunus işi
Çok da kolay. Ne kadar sürede taban örebilirsiniz? Ki tabanı eğer hani eliniz biraz hızlıysa, alışıksa 1 saatte rahatlıkla örebilirsiniz. Buraya geçirdim. Çünkü 10 ilmek örüyoruz arkadaşlar. İlmek sayımız az. Evet, şimdi bakın son ilmeğimi aldım şişime. Bir üstteki yuvaya batıyorum. Buradan çıkardığım ilmeği bunun içerisinden geçiriyorum. Daha sonrasında yine ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. En baştaki ilmeğimi bıraktım. Bakın hemen şuradan geçirdim. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi hani görmeniz için böyle birkaç sıra yapayım istedim. Hep aynını yapıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız farklı hiçbir şey yok. Hemen burun kısmı patiğimin oluşmaya başladı bile. İlmeğimi uzattım. Bakın buraya şişimi geçirdim. Buradan bu şekilde. Şu sonuncuyu nasıl yapıyorum tekrar göstermek istiyorum. Son ilmeğime şişimi geçirdim. Bir üstteki yuvaya batıyorum. Buradan ilmek çıkardım ve bu ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Böylece buraya eklemiş oldum. Bakın gayet de düzgün duruyor. Bu şekilde ekledikten sonra yine ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Bu şekilde ilmeğimi bıraktım. Bakın şişimden birazcık uzatarak sökülmesini diye çıkardım. Sonra tekrar şişimi alıyorum ve buradan geçirdim. Sonra tekrar başlayıp aynen bu şekilde. Bakın uç kısmım oluştu bile. Aynı mantıkla nereye kadar örelim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şuraya kadar gelelim. Topuk kısmı yine aynı mantıkla devam ediyor ama ben yine de size orasını göstermek istiyorum, taban kısmını. Bu şekilde burayı tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Bu topuğun dönemecini ve en son kapanışımızı yine ağız kısmını da göstereyim ben size. Buralarını yapalım. Topuk kısmına kadar gelelim. Yani şuraya kadar gelelim. Burada beraber devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ben buradan başladım. Bakın patiğim oluştu. Sadece arka kısmı şurası kaldı. Tam buradayım. Bakın bir sıram kaldı. Burada nasıl yapıyorum? Son ilmeğe tığımı, şişimi geçirdim. Bakın buraya kadar geldim. Bu 10. ilmeğim. Şişimi geçirdim. Artık şu şekilde alıyorum ilmekleri, yukarı doğru çıkacağım. Bakın böyle. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Bakın bu şekilde geldim. İlmeğimi uzattım. Hemen şuradaki ilmeği şu şekilde aldım. İlmeğim içerisinden geçirdim. Yine aynı şekilde örerek ilerliyorum. Şimdi son ilmeğime şişimi geçirdim. Bakın şuradaki ilmeğe şöyle şişimi geçirdim. Buradan aldığımı ikisinin içinden aynı anda geçiriyorum. Yani mantığı bu. Daha sonrasında yine ilk ilmeğimi tek. Aynını yapıyorum. Hiçbir farkı yok. Sadece şimdi bir dahaki sefere göstereyim. Taban kısmında dik batmıştık. Burası yan taraf. Hani başladığımız yer olduğu için ilmeklerden geçiriyorum. Şurada göstereyim. Bakın şöyle batmıyorum. Bu şekilde batmıyorum. Bakın üste doğru çıkarken topuk kısmında bu şekilde batıyorum.
Buradan ilmeğimi geçirdim. Şimdi bir iki sıra yaptığımızda topuk dönecek zaten kendiliğinden. Patiğimizin topuk kısmı. Bakın buradan geçirdim. Aldığım ilmeği ikisinin içerisinden geçirdim. Yine hep 10 ilmek olarak devam ediyor. Bu şekilde çekerek geliyorum. Son ilmeğimi yaptığımda bakın böyle ilmeğimi bıraktım. Şuradan şöyle yan olarak geçirdim ve ilmeği bunun içerisinden çektim. Bu şekilde geçiriyorum. İlmeğimi ikisinin içerisinden birden geçirdim. Daha sonrasındaki ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer alarak devam ediyorum. Bakın burada ilmeğimi bıraktım. Hemen bir üst sıradaki ilmeği böyle yanlamaya geçiriyorum. Bu ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Son ilmeğimi şişimi geçirdim. Bakın buradan böyle batırdım. İkisinin içinden birden geçirdim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Aynını yapıyoruz. Topukta da hani farklı bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Tabanımız bu şekilde yapılıyor. Çok kolay gördüğünüz gibi. Buradan şişimi geçirdim. İlmeğimi bunun içerisinden böyle çekerek aldım. Evet, aynen bu şekilde. Yine ilmeklerimi böyle ilk ilmeğimi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yaptığımız farklı bir şey yok. Sona kadar devam edip ipimizi koparttığımızda patiğimizin taban kısmı oluşmuş oluyor. Burada yine aynı şekilde bakın buradan başladım. Hepsinden tek tek çekerek varıyorum. Devam ediyorum sona kadar. Şimdi bakın son ilmeğimi şişime geçirdim. Ama içerisinden ipimi geçirmiyorum. Buna da geçirdim bir üst sıradaki ilmeği. İkisinin içinden birden geçirdim. Bakın topuk oluştu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu şekilde aynı mantıkla devam ettiği için videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Sıkılmayın. Çünkü aynı şeyi yapıyorum. Aynı mantıkla devam ederek şuraya sona kadar gelelim. Zaten bakın patiğimiz oluştu. Şöyle önden de göstereyim. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum ben. Böyle renkler ve beyazın üzerinde çok hoş oldu. Çiçekler, tomurcuk çiçekler. Ön kısmı bu şekilde. Evet, şöyle yandan göstereyim. Yandan da bu şekilde. Şimdi topumuzu tamamlayalım. Birlikte devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patiğimi bitirdim, tamamladım. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Ağız kısmını hani daha sade olsun isterseniz beyazla da yapabilirsiniz. Hemen şöyle ipimle bir tane zincir çekiyorum. Ben bunu tercih ettim. Dediğim gibi tabanda kullandığınız renkte de hani ne renk kullanmışsanız onunla da yapabilirsiniz. Daha sade olmasını isterseniz. Şimdi ben birçok patiğimde böyle tunus patiklerimin ağız kısmında ya yarım trabzan ya da sık iğne kullanmıştım. Şimdi buradan ipimi bir sabitliyorum öncelikle. Nasıl yapacağım? Kaydırma tekniği yapacağım. Şu şekilde. Bu şekilde bakın böyle.
Çok sımsıkı da yapmayalım. Hani büzme yapmasın. Böyle gayet rahat bir şekilde. Hem toparlıyor hem de ağız kısmında böyle incecik kibar duruyor diye düşünüyorum. Farklı olsun istedim. Böyle yapmaya karar verdim. Kaydırma tekniği yapıyoruz. Babet patiklerimde kullanmıştım. İzleyen arkadaşlarım bilirler. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Bakın gayet düzgün duruyor. Bu şekilde. Çok sıkı yapmayalım. Çok toplar yoksa. Hem patiğimizin ayak kısmını toparlar hem de düzgün bir görüntü sağlar bu kaydırma tekniği. Dediğim gibi babet patiklerimde de daha önce uygulamıştım. Bu şekilde ağız kısmını böyle dolanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir sıra ağız kısmına sık iğne gidip ondan sonra da bunu yapabilirsiniz. Hani nasıl istiyorsanız o şekilde fikir olsun diye söylüyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. Pardon. Evet şöyle. Bakın buradan aldığım ilmeği kendi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakın buradan ilmek alıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde tamamlıyorum. Ve şimdi bakın sıramın sonuna geldim. Sıramın sonuna geldiğimde şu ilk sabitlediğim, tutturduğum yerden bu şekilde yarım sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane hatta iki çekelim. Sökülmesin. Evet, buradan ipimi kopardım. Böylece patiğim tamamlanmış oldu. Daha sonra bunu içine çekerek yok edeceğim. Hemen şöyle bir kez çekelim. Kötü görünmesin. Evet, sonra onu ben tamamen temizleyeceğim. Evet, patim böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Hem renklerinin çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hem de böyle tomurcuk model benim çok hoşuma gitti. Böyle kibar, çıtı pıtı güzel bir model oldu. Yalnız şunu tekrar söyleyeyim. Bu kaydırma tekniğini yaparken tunus işinin üzerine de yaptığımız için normal kaydırma tekniğinden birazcık daha gevşek yapmaya çalışın ki patiğinizin ağzını çok toplamasın. Bakın böyle gayet düzgün oldu. Orta sıklıkta, yani çok sımsıkı da değil. Çok gevşek de değil. Şuradan da böyle gözüküyor bakın ağız kısmı. Böyle bir görüntüsü var. Evet. Böyle. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ben çok beğenerek, severek yaptım bu modeli. Sizler de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada oya modellerimi görmek isterseniz tam anneye dilim o kadar alışmış ki Oya Koleksiyonum adlı YouTube kanalıma bakabilirsiniz ve oradan da abone olarak bana destek verirseniz çok teşekkür ediyorum. Hepinize bana buradan destek verdiğiniz için aynı şekilde desteklerinizi Oya Koleksiyonum YouTube kanalıma da bekliyorum. Oradan da elimden geldiğince sizlerle güzel oyalarımı paylaşmaya çalışıyorum. Daha önce de anlatmıştım. O kanalı açmamın tek amacı böyle sadece oyalarımın olduğu farklı bir kanalım olsun istedim. Hani buraya böyle karma karışık atmak istemedim. Zaman zaman attığım dönemler oldu tabii. Ama sonra dedim ki ayrı bir kanal açayım. Oradan sadece oyalarımı paylaşayım takipçilerimle. Aynı şekilde o yüzden desteklerinizi oraya da bekliyorum. Evet, bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.